Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bulmaca patik yapacağız. Ben patiğimde açık kahve ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara böyle kısa 2 şiş hanımlar, 20 santimlik. Hemen patiğimi de göstermek istiyorum. İşte patiğim bu şekilde. Dikişsiz bulmaca patiğim 6 parçadan oluşuyor. Patiğimizin önce üst bölümünden başlıyoruz. Şurası birinci parça. Şu tabanı ikinci parça. Şu yan üçüncü. Diğer yanı dördüncü. Şu topuk kısmı 5. Şu arka kısmı da 6. 6 parçadan oluşuyor. Bir tane patiğimin üst tarafına şöyle bir de size örnek olsun diye gül yaptım. Böyle minik bir gül yaptım. Hani dilerseniz böyle minik çiçeklerle patiğin bu bölümünü süsleyebilirsiniz. Ben normalde yapmayacağım. Size fikir olsun diye bir tane yaptım, buraya diktim. Daha sonrasında çıkaracağım. Sade kullanmak istiyorum ben. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ve ipim biraz da benim kalın çıktı hanımlar. Kalın iple 3 numarayla. Şimdi göstereceğim sayılarla yaptım. Ölçüyü de vereceğim zaten. Patiğimize önce bu dilimi yaparak başlayacağız hanımlar. 33 ilmek atacağım. 33 ilmekle başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bir ilmek daha atacağım. 33. 33 ilmeğimizi şöyle attık. 33 ilmekle başlıyoruz hanımlar. Şimdi ipimin ucunu şurada bir tane kendine bağlayacağım. Düğümümü atamadım. Hemen bir tane şu kenara düğümümüzü atıyoruz. Şimdi geri döndük. Tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Patiğimiz haroşa örgüden ibaret. Ben haroşa örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipim bakın sol tarafta. Bu başlangıç ipi sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi burada kesimler yapacağız hanımlar. Toplamda 33 ilmeğimiz vardı. Ortadaki 3 ilmek üzerinden kesim yapacağız. 33'ten 3'ü çıkartınca geriye 30 kalıyor. 30 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 15'er ilmek düşüyor. Şimdi öncelikle ilk 15 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. 15 ilmek. Şu 1, 2, 3. Bakın, kenar ilmeğimle birlikte. Toplam 15 ilmek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi ortada üçlü bir kesim yapacağız hanımlar. Kesimimiz şöyle olacak. Bakın, önde 2 tane ilmeğim var. Şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin şöyle önüne getirip bırakıyorum. Bakın, ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Böyle sağa doğru kesim yapacak gibi bu 2 ilmeği şişime alıyorum. Hemen yanındaki 3. ilmeği de aldım. Ardından bu 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Bakın, ilk kesimimizi tam ortadan yaptık. Şimdi bu sol kenarda da 15 ilmek kalıyor. Sayarak gidelim dilerseniz. Kesimden sonra 2 ilmek ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu şekilde ilk kesimimizi orta kısımda yaptık. Ön yüzde, arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi haroşa örmeye devam ediyoruz. Sadece ortada ön yüzde kesim yaptığımız ilmeğimizi arka yüzde ters öreceğiz. Arka yüzde yapılacak tek işlem bu.
Bakın kenardaki 15 haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Bakın ortadaki kesim yaptığım ilmeğime geldim burada. Sadece bu ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Kalan 15 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Haroşa olarak örülecek. Ortadaki kesim yaptığımız ilmek arka yüzde ters örülecek. Olay bu. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Hanımlar, bir önceki sırada 15 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 14 ilmek örüp kesim yapacağız. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Bakın tam ortada kesim yaptığım ilmeğimiz şurada. Hemen yanında bir iki tane sağında ve solunda haroşa ilmeğimiz var. Şimdi yine tam bu ortadaki kesim yaptığım ilmeğim. Şöyle alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirdim. Bakın. Şöyle önüne bıraktım bu düz görünen ilmeğimi. Ardından bu iki ilmeğimi şişime alıyorum. Bir de hemen solundaki 3. ilmeği de şişime aldım. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Şimdi sol tarafta kalan 14 ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. Bir önceki sırada 15 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 14. Bir sonraki sırada 13 ilmek öreceğiz. Kesimimizi yapacağız. Bakın hanımlar, geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine kenar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle kenardaki ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bakın ortada kesim yaptığım ilmeğime geldim. Şu ilmeğim. Bunu arka yüzde ters örüyorum. Kalan 14 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde kesimlerimiz oluyor. Şeklimiz de baklava dilimine benzeyecek hanımlar. Kesim yaptıkça şeklimiz baklava dilimine benziyor. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada 14 ilmek örerek kesim yapmıştık. Bu sırada da 13 ilmek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlk başlangıçta 15 ilmek ördük, kestik. İkincisinde 14, üçüncüde 13, bir sonrakinde 12, 11, 10 diyerekten gidecek hanımlar. Bakın ortada bir düz ilmeğim var. Hemen yanında, bak ortadaki düz ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bu tam orta ilmeğimi. Bu ilk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. Ardından bu iki ilmeğimi şişime aldım. Hemen soldaki bir tane haroşa ilmeğimi de şişime alıyorum. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Kalan 13 ilmeğim düz örülüyor. Kesim işlemi bu şekilde yapılacak hanımlar. Ön yüzde kesimlerimizi bu şekilde yapacağız. Bakın ortada bir tane düz ilmek görüntüsü oluşuyor. Yani bakın patiğimizin şu bölümü. Tam olarak şuradan bahsediyoruz. Şu patiğimizin bu bölümü oluyor. Hanımlar, biz bu kesme işlemine şişimizde bir ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bir ilmek kalana kadar. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde kesmelere devam edeceğiz. Şişimizde bir ilmek kalana kadar. Şimdi hep birlikte bir ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu ilk parçasını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimizde hanımlar tekrardan şöyle kesim yapacağız. Bir ilmek kalması gerekiyor. Yine bakın şu ortadaki kesim yaptığım düz görüntülü ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne şöyle bıraktım. Ardından bu iki ilmeğimi ve hemen soldaki 3. ilmeğimi de şişime alıp üçünü birden kesiyorum. Bakın burada böyle bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar, patiğimizin, bulmacamızın ilk parçasını bitirdik. 6 parçadan oluşuyordu. İlk parçası buydu. Bu patiğimizin üst bölümüne denk gelecek bölüm hanımlar. Bu üst bölüme denk gelecek bölümü karıştırmayalım diye hemen şu üst bölüme bir işaret koyacağım. Parça karışmasın diye bakın. Bir tane idareten şöyle bir ip bırakalım buraya. Hatta şöyle ucunu da bağlayayım. Üst bölümümüz bu. Şimdi patiğimizin bu taban bölümünü yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle: yine dikişimiz yok. Burada bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi şu kenardan 16 tane ilmek çıkaracağız hanımlar. Yaptığımız parçanın kenarlarından bakın. Ön yüzdeyiz şu anda. Şuradan kenar ilmek yerlerine gelerek ilmek çıkartıyormuş. Birinci ilmeğim.
Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bakın başlangıç yerimize kadar geldik. Şu kenarımıza da, buraya da düğüm attığımız için burası biraz sıkı tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım buradan da. Şöyle 16. Bu bölümden 16 tane ilmek çıkarttık. Şu başlangıç ipimizin ucunda. Şöyle biraz keselim hanımlar. Çok fazla ip kalmış burada. Şu elimize takılmasın. 16 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Burada da yine haroşaya devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardan çıkartmış olduğum 16 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bakın şu tepedeki ilmeğime geldim. Bunu yine arka yüzdeyim. Bakın ters örüyorum hanımlar. Bu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi de şu kenardan ilmekler çıkaracağız. Bu kenardan ilmekleri de hanımlar şöyle şişimi arkadan getirerek çıkaracağım. Bakın şu kenar ilmek yerlerimiz burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek şişimi ön yüzden arkaya doğru çıkartarak ilmeklerimi böyle çıkarıyorum buradan. Bakın. Şöyle. İlmek çıkartınca şu kenardaki bölüm iç tarafta kalsın. Ön yüzde kalmasın diye hanımlar bu şekilde yapıyoruz. 2 ilmek çıkarttım. Yine 16 ilmek de buradan çıkaracağız. Şu 3. ilmeğim. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bakın kenar ilmek yerlerine arkadan girerek ilmek çıkartıyorum. Şu 10. ilmeğim. 11. 12. 13. 14. 15. Bakın burada da son kenar ilmek yerimiz burada. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. 16. Bakın hanımlar 16 ilmek çıkarttık. Şimdi taban bölümünü yapacağız. İlk patiğimize başladığımız anda hanımlar 33 ilmek olarak başlamıştık. Burada da 33 ilmeğimiz oldu. 16 ilmek diğer kenardan, 16 ilmek de buradan çıkarttık. 32. Bir ilmek de ortada vardı, 33. Şimdi hanımlar burada yapacağımız işlem şöyle. Yine haroşaya devam edeceğiz. Fakat bu ilk sırada şu ilk 16 ilmek çıkartmıştık. Burada hanımlar ilmekleri ters öreceğiz. Burada düz örersek burada düz bir görüntü oluşur. Bakın şu şekilde. Burada haroşa görüntüsü oluşsun diye sadece bu sağ kenardaki 16 ilmek ters örülecek. Yani pardon 15 ilmek yapacağız. Çünkü burada da kesimlere devam edeceğiz. Üst parçada olduğu gibi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir tek seferliğine mahsus buradaki ilmekleri ters örüyorum. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Bakın hanımlar burada 15 adet ilmeğimi ördüm. İlk üst bölümü nasıl yaptıysak şimdi aynı şekilde bulmacamızın ikinci parçası da yapılacak. 15 ilmek ördüm. Şimdi ortadaki üçlü ilmeği alacağım. Üçlü kesim yapacağım. Şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın ortadaki ilmek gene aynı ilmek. Bakın şu ortanca ilmek şu üst bölümdeki ilmeğin devamı. Bu ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki ilmeğin üzerine getirdim. Bu 2 ilmeğimi ardından hemen sol taraftaki bir ilmeği daha alıyorum şişime. Tekrardan burada üçlü bir kesim yapıyorum. Kesimimi yaptım. Şimdi hanımlar sadece haroşa örgü düşsün diye ilk buradaki sağ kenardaki ilmekleri ters örmüştük. Burada aynı durum söz konusu değil. Normal haroşaya devam edeceğiz artık. Patiğimizin devamında artık haroşa örgü uygulaması yapmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar ördüm ilmeklerimi. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kesme işlemi yok. Sadece haroşa ilmeklerimiz haroşa olarak örülecek. Ortadaki kesim yaptığımız ilmeği ters öreceğiz arka yüzde. Bakın ortadaki ilmeğimi arka yüzdeyim ters ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi ön yüze düz düşüyor. Kalan 15 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar.
Bulmacamızın ikinci parçası da böyle ilerleyecek. Şöyle baktığımız anda şurada çok sivri bir görüntü var ama patik ayağı giyince bakın hanımlar sivri bir görüntü oluşmuyor. Patik burnu tam oturuyor ayağa bu şekilde. Şu görüntü gözünüzü korkutmasın. Ayağı giyince dediğim gibi bu görüntü oval bir hale geliyor. Şimdi üst bölümde olduğu gibi 15 ilmek yapıp örüp kesim yapmıştık. Şimdiki sırada 14 ilmek öreceğiz, kesim yapacağız. Sonraki sırada 13 ilmek. Bu şekilde hanımlar. Bu dilimi de yine üst dilimle aynı şekilde tamamlayacağız. Biz bu işleme yine şişimizde bir ilmek kalana kadar devam edelim, gelelim hanımlar. Ardından 3. parçaya beraber başlayalım. Evet hanımlar, burada da yine bakın son 3 ilmeğim kaldı. Taban bölümünde yaptık. Yani bulmacanın ikinci parçasını da tamamladık. Bulmacanın 3. ve 4. parçaları da hanımlar şu bölümler. Bu kremli olan bölümler. Buraya kadar bu şekilde. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Hanımlar bakın bu aşamada patiğimizi şu şekilde, bakın üst bölümü burasıydı. Tabanı da böyle. Şimdi patiğimizi şöyle çeviriyoruz. İlmeklerimizi hanımlar bu aşamada artık şu bölümden çıkaracağız. 3. parçayı buradan çıkaracağız. Şimdi 3 tane ilmeğim vardı. Bu defa burada yine bir kesim yapacağım. Bir ilmek kalacak çünkü bu tepede de. Yine şu ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Burada 3 ilmeğim var. Üçünü birden keseceğim. Keserken krem ipimle keseceğim hanımlar. Artık kremimizi burada ekleyeceğiz. Şöyle. Krem ipimle kesimimi yaptım. Krem ipimin ucunu da şurada hemen bu kahve ipime bağlayacağım. Şu şekilde düğümümü attım. Şimdi hanımlar ortada bir tane krem ilmeğimiz oldu. Şimdi buradan toplamda yine 33 tane ilmek çıkaracağız. Şu bölümden bakın şöyle yan çevirdik. Patiğimizin üstü buraydı, tabanı buraydı. Şöyle yan çeviriyoruz. Şu bölümden şuradan toplamda 33 tane ilmek çıkaracağım. Şu kahve ipim burada beklesin. Şu bakın burada 2 ilmek oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, tam bu şu orta kısma giriyorum. Şu 17 ve devam ediyorum. Şu 18. Bakın kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 18 sayalım, 18 mi oldu, karıştırdım. 5 10 15 19 olmuş. 20, şu 21. ilmeğim, 22 23, burası başlangıç yerine denk gelen yerler. 24 25 26 27 28 29 30 31 32, tam şu tepe noktasına da giriyorum. 33. Toplamda hanımlar buradan da 33 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine burada daha haroşaya devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde ilmeklerimizin tamamını, 33 ilmeğimizi haroş olacak şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, 33 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroş olarak ördüm. Şimdi yine patiğimizin bu üst bölümünde ve bu taban bölümünde yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Şimdi ilk 15 ilmeğimi öreceğim. Yine ortada kesimlerimizi yapacağız. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi ördükten sonra ortada yine üçlü bir kesim yapacağım. Şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeğimi ve solundaki 1 ilmeği de alıyorum. Bu üçünü birlikte keserek ördüm. Bakın kesimimi yaptım yine burada. Kalan 15 ilmeğimi sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum. Burada da yine bu şekilde kesimlerimize devam ediyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm.
Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Sadece ortadaki şu bir tane ön yüzde düz görünen ilmeği arka yüzde ters öreceğiz. Bu bölümde hanımlar bakın burada krem ipimizle şöyle göstereyim. Bir diş haroşamız oldu. 3 diş haroşa olana kadar krem ipimizle devam edeceğiz. Şimdi 3 diş haroşa olana kadar ön yüzde bu şekilde kesimlerimize de devam edelim. Gelelim. Evet hanımlar bakın krem ipimle 3 diş haroşam oluştu. 3 diş haroşada bir ip değişikliği yapıyoruz. Şimdi de kahve ipimi aldım. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmüyordum. Fakat bu defa ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şöyle kahve ipini bakın biraz arkada esnek bıraktım gergin durmasın diye. 3 diş haroşa olana kadar da bu defa kahve ipimle devam edeceğim. Yine kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar gideceğim. Bakın orada da kesim yaptığım ilmeğin burada düz ilmek önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Sonra bu düz ilmeğimi haroşa ilmeğimin önüne getiriyorum. Bu ikisini ve hemen solundaki bir haroşa ilmeğimi de şişime alarak üçünü birden keserek örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örülüyor. Her 3 diş haroşada bir ip değişikliği yapıyoruz hanımlar. 3 tane krem ile 3 diş haroşamızı krem ipimizle yaptık. Şimdi bakın şu bölümde 3 diş haroşamızı da kahve ile yapacağız. Sonra tekrar kreme geçeceğiz. 3 diş haroşa krem ile yapacağız. Sonra 3 diş haroşa kahve ile ardından kalan ilmekleri son bir ilmek kalana kadar krem ipimiz ile öreceğiz. 3. parça bu şekilde tamamlanacak. Krem ile toplamda bakın 1, 2, 3 tane bölüm yapmış olacağız. Birincisini yaptık. Sonra 2, üçüncüyü de yapacağız. 3. parçamızda yine hanımlar bu şekilde şişimizde bir ilmeğimiz kalana kadar tamamlayalım. Gelelim. Evet hanımlar burada da en son bir tane krem ilmeğim kalana kadar ördüm. En son şuraya hanımlar tığım ile 2 tane zincir çekeceğim. Krem ipimi kesiyorum. Şurada kahve ipim vardı hanımlar. Kahve ipimi de keseceğim. Çünkü 4. parça bulmacamızı diğer tarafta başlatacağız. İplerimizi orada kullanacağız. Şöyle ilmek aralarından şuralardan geçirerek bakın ipimin ucunu şöyle bir düğümlüyorum buraya. Sökülüp açılmasın diye. Düğümleyerek gizleme işlemini yapıyorum burada. Bu şekilde ipimin ucunda gizledim. Şimdi hanımlar patiğimizin bakın işaretli yer burası. Üst bölümü burasıydı. Bu birinci bulmaca parçamız. Tabanı 2. Şu yan tarafı yaptık 3. Şimdi üst tarafı buraydı. Üst tarafından şuradan başlayarak hanımlar 4. bulmacamızı yapacağız. 3. bulmaca ile 4. bulmaca bakın iki kenara aynı yapılıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Aynı yapılıyor. Bu kenarı yapmıştık. Şimdi 4.'ümüzü başlatacağız krem ipimiz ile. Tam olarak bakın üst bölümü. Burada ipim var. Burasıydı. Buradan başlatacağım. Hemen ilk yer biraz sık olduğu için şöyle tığ ile girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Buradan da hanımlar şöyle baktığımız anda şöyle. Şöyle tutacağız. Şu bölümden 33 tane ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şu bölümden. Şuradan. Hemen direkt diğer ucuna kadar 33 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Sırasıyla hanımlar bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkarıyorum. Şöyle ipimin ucunu da kendine bağlayacağım. Kremimi patiğim sökülmesin. Sağlam olsun diye 33 ilmeğimi bu şekilde çıkaracağım hanımlar. Şu 3 oldu. Bakın bu şekilde 4. Şu sıra sonuna kadar şuraya kadar toplamda 33 ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar bu bölümden de toplamda 33 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri döneceğim. Yine diğer tarafta olduğu gibi bir de haroşa olması gerekiyor burada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geri dönüyorum. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar yine. Tekrardan 15 ilmeğimi öreceğim. Ortadaki 3 ilmeği keserek başlayacağım. Ön yüzde yine kesimlerimize devam edeceğiz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Öndeki 3 ilmeği alacağım. Üçlü kesim yapacağım. Bakın şu ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım.
Bu 2 ilmeğimi ve solundaki 1 ilmeğimi daha alıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. Üçünü birlikte keserek ördüm. Kalan 15 ilmeğimi yine haroşa olarak örülüyor. Kesimlerimizi yine aynı şekilde yapıyoruz. 3'er diş haroşa yapacağız hanımlar. Yani 3 diş krem, 3 diş kahve. Bu şekilde 3'er diş haroşa yapa yapa bu 4. parçamızı da tamamlayacağız. Bu şekilde bakın ilk kesimimizi yaptık. Aynen 3. bulmaca parçamızda hangi işlemi uyguladıysak burada da aynı işlemi uygulayacağız. 3 diş krem olunca kahvemizi ekleyeceğiz. Kahve ipimize 3 diş haroşa yapacağız. Sonra krem ile kahve ile en son krem ipimizle bulmacamızın parçasını bitireceğiz. Bu 4. parçamızı da 3. parçamızla aynı olacak şekilde tamamlayalım. Gelelim birlikte bu taban bölüme denk gelen 5. bulmacamızın parçasını birlikte yapalım. Evet hanımlar, 4. bulmacamın parçasını da bakın son 1 ilmeğim kalana kadar ördüm geldim. Artık yapacağımız işlem burada şöyle hanımlar. Buradaki ilmeğimi şöyle alttan kahve ipimi getiriyorum. Son 1 ilmeğimi şöyle kahve ipimle toparladım. Bu şekilde arkada kahve ipimizi şöyle geniş bırakalım kenarda. Şimdi hanımlar şöyle bir bırakayım göstereyim. Bakın bu işaretli yer burası. Patiğimizin ön bölümü burasıydı. Şimdi 5. parçamız tabana denk gelen yer. Yani şurası olacak. Şu tabanımızı yapacağız 5. parçamızda. Bu üst bölümden değil de tabana denk gelen bakın patiğimizin üst bölümü şöyle sağ ve sol kenarı. Patiğimizin bu taban bölümünden yine ilmekler çıkaracağız. Şu üst bölümden değil. Şöyle dönüyorum bakın şu taban bölümden. Tam olarak şu bölümden şöyle ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi şurada ipimle almıştım. Hemen hanımlar burada şu krem ipimi de artık keseceğim. Kremimizi kullanmayacağız. Krem ipimin ucunu patiğimiz sökülmesin diye şurada kahve ipime bağlıyorum. 2 tane düğüm attım buraya. Buradan ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın şuradan tam şu uca kadar. Diğer krem olan uca kadar. Bu 2 uç arasına yine 33 ilmek çıkaracağız. Bakın 1. ilmeğim buradaydı. Sırasıyla ilmek aralarından girerek ilmeklerimi çıkaracağım. Şu 2. ilmeğim. Hatta kremin ucunda gizleyerek götürelim. Şu 4. 5. 6 7 bu şekilde 7 ilmeğimizi çıkarttık. Hanımlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakın şurada 3 kahve 3 krem 3 kahve 3 krem kenar ilmek yerleri var. Şurada 4 tane gibi görünüyor. Burada model yaparken hani ip geçişlerinde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. İp geçişlerinde de ilk ilmeğimi ördüm. Bu nedenle 4 tane kenar ilmek yeri görünebilir. Ama biz buradan 3 tane ilmek çıkaracağız. 4 değil 3'er tane ilmek çıkaracağız. Şimdi hanımlar bu sıra sonuna kadar şuraya kadar toplamda 33 adet ilmeğimizi çıkaralım gelelim. 33 ilmeğimi gördüğünüz gibi çıkarttım geldim hanımlar taban bölümde. Bakın ön bölüm böyle, bu bölüm açık. Şimdi geri döneceğiz. Yine ilmeklerimizi hanımlar haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 33 ilmeğimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde yani düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Burada bir diş haroşamız oluştu kahve ipimiz ile. Şimdi tekrardan kesimlerimize başlayacağız. Diğer bulmaca parçalarında olduğu gibi parçalar aynı şekilde yapılıyor. Tekrardan ilk 15 ilmeğimi öreceğim. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki 3 ilmek üzerinden kesimimizi yapacağız yine. Şu öndeki 2. ilmeği alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. Şişimdeki diğer ilmeği de alarak bu 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum burada. Kalan 15 ilmeğimi de yine sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. İlk kesimimizi yaptık. Arka yüzde yine kesim işlemi yok hanımlar. Haroşalar yine haroşa olarak örülecek. Sadece ortadaki kesim yaptığımız ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Olay bu. Bu şekilde hanımlar yine kesimlerimizi yapacağız. Ta ki yine şişimizde 1 ilmek kalana kadar. Şimdi şişimizde 1 ilmek kalana kadar patiğimizde bu 5. bulmaca parçamızı da örelim gelelim. Evet hanımlar bulmacamın 5. parçasında bakın bu taban bölümünü de yaptım geldim. Şimdi en son topuk bölümünde bu 6. parçamızı yani sonuncu parçamızı yapacağız. Burada da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Ortada bir tane ilmeğimiz kalmış. Hemen yanlara girerek ilmekler çıkaracağım. Bu bölümden hanımlar 16 ilmek çıkaracağım. Şu 1. ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve son kez şu kenara da giriyorum. Bir ilmekle, orası biraz sıkışık olduğu için şu aradan girerek 16. ilmeği de tam tepeden çıkarıyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 16 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Tam tepedeki ilmeğimi de arka yüzdeyim, ters örüyorum. Şimdi hanımlar, bu kenardan da yine 16 ilmek çıkaracağız. Burun kısmında yaptığımız gibi buradaki ilmeklerimizi de arkadan girerek çıkaracağız. Bakın ilmeğin iki kanadına girerek şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci, şu üçüncü. Bu tarafta arkadan çıkartma sebebimiz şu: ilmek çıkartırken burada oluşan görüntü ön yüze düşmesin, çirkin bir görüntü oluşmasın orada diye. 3 ilmek çıkarttık. Devam ediyorum. Şu dördüncü ilmeğim, 5, şu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve şurada son kenar ilmek yerimiz burada. Buraya da giriyorum 16. 16 ilmek de buradan çıkarttım. Toplam 33 ilmeğimiz oldu. 16 ilmek buradan, 16 ilmek diğer kenardan çıkarttık. Bir ilmek de ortada vardı. 33 ilmeğimiz oldu. Yine hanımlar kesimlerimizi yapacağız. Bu aşamada hanımlar sadece tek seferliğine bu kenardaki sağ kenardaki çıkarttığımız ilmekleri ters öreceğiz. Şimdi 15 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ters örüyorum burada. Ön yüze haroşa düşmesi için. Şu üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın buraya haroşa düştüm. 15 ilmek ördüm. Şimdi yine kesimlerimi yapacağım. Şu ortada bakın bir düz ilmeğim yeri belli. Bunu alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Şöyle bu iki ilmeğimi ve soldaki bir haroşa ilmeğimi de alarak üçünü birlikte keserek ördüm. Kalan 15 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Artık tek seferliğine mahsus hanımlar, burada bir sıra ters örmüştük. Artık tamamen haroşa örgüye devam edeceğiz. Burun kısmını tabanına bağlarken yaptığımız işlemin aynısını topukta da yaptık. Bu şekilde. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde yine haroşa olarak örülecek. Ortadaki bir ilmeği ters öreceğiz. Bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. Şimdi yine şişimizde tekrardan bir ilmek kalana kadar patiğimizin bu 6. parçasını da tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte bu boğaz kısmına başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu topuk bölümünü de tamamladım, geldim. Son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Bulmacamın 6. parçası da böylece tamamlandı. Bakın şekil bu. Şimdi patiğimizin şu kenarlarını yapacağız hanımlar. Yine haroşa örgü yapacağız. Videonun başında demiştim. Böyle kısa şişlerle yine yapacağım. Buralar yine misinalı şişlerle de yapılabiliyor. Özellikle Rus hanımlar çok güzel kullanıyorlar misinalı şişi. Çok beğeniyorum onların kullanma şekillerini ama denedim, ben başaramadım. Rus takipçilerim de var, izleyenler var beni Rusya'dan. Onlara da buradan sevgilerimi yolluyorum. Şimdi hanımlar burada yine kısa şişlerle yapacağım mecburen. İşlem şu: bakın burada bir ilmeğimiz kalmıştı. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkarıyorum. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Buraya kadar olan ilmeklerimi bir şişimle çıkarttım. Sonra diğer parçada şuradan ilmek çıkaracağım hanımlar. Bakın patiğimizin üst bölümü şuraydı. Artık bu ipimiz kalsın, en son çıkartırız artık. İlmekler sıkışmasın aynı şişe diye. Bir diğer şişime de yine bakın buradan ilmekler çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle güzel güzel sırasıyla ilmeklerimi çıkarıyorum. Boğaz kısmını yapacağız şimdi.
Bakın buraya kadar da yine ilmeklerimi çıkarttım. Hatta şu orta kısımdan da bir ilmek çıkartmamız gerekiyor. Bakın tam ortadan. Buradan da ilmeğimi çıkarttım. Sonra diğer bölüme yine başka bir şişimle ilmek çıkaracağım. Çıkaramadım buradan. Evet. Hanımlar buralarda 4 tane kenar ilmek yeri görünüyor. Fakat 3'er tane çıkaracağız. İp geçişi olan yerler buralar. Bakın 3 tane kahveli bölümden ilmek çıkarıyorum. 3 tane de kremli bölümden. Tekrar kahveli bölüme geldim. 3 ilmek buradan çıkarıyorum. Tekrar kremli bölüme geldim. Buradan da aynı şekilde bakın şu bölüme kadar yine ilmeklerimi çıkarttım. Sonra şu bölümden de bir başka şişime ilmek çıkaracağım. Patiğimizin çevresinden böylece ilk sıra ilmeklerimizi çıkartmış olduk. Sırasıyla kenar ilmek yerine girerek ilmekleri çıkarttık. Şimdi diğer şişimi alıyorum hanımlar. Burada da haroşa örgü yapacağız. Burada hep aynı yönde gideceğimiz için bir sıra ilmek çıkartmıştık. Bu sırada ön yüze haroşa düşmesi için ilmekleri ters örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Bakın ön yüze şöyle haroşa düşüyor. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. İlmekleri ters örüyoruz. 4 şişe böyle ilmek çıkartmıştık. İlk şişteki ilmekleri ters ördük. Diğer 3 şişteki ilmekleri de bakın başlangıç yerimiz topuğunun burasıydı. Buraya kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya kadar ilmeklerimi ters ördüm. Bakın bu bölüme bir diş haroşa oluştu. Boğaz kısmında hep aynı yönde öreceğimiz için ve buraya da bakın şöyle haroşa örgü düşmesini istiyoruz. Yapacağımız işlem şu. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bir sıra ters öreceğiz. Bir önceki sıra ilmekleri ters örmüştük. Şimdi de ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak öreceğiz hanımlar. Bir sıra düz bir sıra ters örünce aynı yönde örüyoruz çünkü. Bir sıra düz bir sıra ters örünce bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimiz kaldı. Bakın şurada, şurada ve şurada. Bu başlangıç yerine kadar ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz ördüm geldim. Haroşa düşmesi için şimdi de ters öreceğiz. Bakın bir sıra düz bir sıra ters. İlmeklerimizi bu defa ters olarak örüyorum. Aynı yönde örünce hanımlar ilmekleri bakın hep aynı yönde gidiyoruz çünkü. Haroşa düşmesi için ilmeklerimizi bir sıra düz bir sıra ters olarak örmemiz gerekiyor. Bakın şu ilk şişindeki ilmeklerimi ördüm. Hanımlar şöyle baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde ters olarak öreceğiz. Tamamında boğaz kısmındaki diş haroşa olacak. Sonra bir sıra düz bir sıra ters örerek böyle haroşalarımızı tamamlayacağız. Bu şekilde hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa ördüm. Siz bu bölümde dilerseniz 7 tane, 6 tane, 8 tane haroşa sayılarını çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz sayıda haroşa yapabilirsiniz. Ben 5 sıra haroşa ördüm. Tam oldu. Şimdi hep birlikte bu patiğimizin boğaz kısmındaki haroşalarımızı sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, bu boğaz kısmında 5 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Sayalım 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi kesim yapacağız hanımlar. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çünkü ayak bileğimiz rahat girsin buraya, ayağımız patiğimize. Şöyle bakın ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Ya da tığ ile de kesim yapılabilir hanımlar. Şöyle tığımı alıyorum. İlmeklerinizi şöyle tığ yardımı ile ikişer ikişer toplayabilirsiniz. Dediğim gibi çok sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz esnek olması gerekiyor. Bakın bu şekilde ilk şişimizdeki ilmekleri kestik. Diğer şişimizde de yine aynı işleme devam edeceğiz. Sırasıyla boğaz kısmındaki ilmeklerimizin tamamını keseceğiz hanımlar.
Şöyle yarım ilmek almışım, hemen toparlayayım ilmeğimi. Bu şekilde. Şimdi hanımlar ilmeklerimizin tamamını buraya kadar sizlere gösterdiğim gibi keselim ve gelelim. İlmeklerimizin tamamını kestim geldim hanımlar. Bir kenarda tümsek görüntü oluşmasın diye dibine batarak şöyle sık iğne yöntemiyle burayı düzleştiriyorum. Ardından 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu şöyle arka bölüme ilmek aralarına sıkıştırarak gizleyeceğim. Böyle gizleme işlemini unutmayalım hanımlar. Böyle ipuçları patiğin içinde göründüğü anda çirkin bir görüntü oluyor. Bakın şöyle iç tarafını çeviriyorum. İç bölümünde de bakın şöyle ip uçlarımız var. Bunları da yine aynı şekilde şöyle sıkılayarak gizliyorum. Tamamını bu şekilde gizleyeceğiz iplerimizin. Bakın yine burada da yine ipimiz var. İlmek aralarından geçirerek iplerimizin tamamını bu şekilde gizliyoruz. Başlangıç ipimiz de bakın burada kalmış. Kahve ipimiz. Yine bunu da şöyle sıkılayarak gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimizi böylece tamamladık. Şu üst bölüm belli olsun diye taktığımız krem ipimiz vardı. Bunu da artık çekiyorum. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Patiğimiz böyle bakın. Haroşa olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Görüntü itibariyle böyle bir tuhaf bir görüntüsü var ama ayağa girince çok güzel, şık duruyor. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte patiğimizi ayağımızda da şimdi görelim. İki şiş çok güzel bir patik oldu. Genelde bu bulmaca patikleri dikişle falan yapıyorlar. Beni artık bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Tanımayanlara da tekrar hatırlatmak isterim. Hanımlar, ben böyle dikiş sevmiyorum patikte hiçbir şekilde. Ben dikişli patik sevmiyorum. Ayağı rahatsız ediyor çünkü. Hoşlanmıyorum. Bu nedenle patiklerimde asla dikiş kullanmıyorum. Bakın patiğimi ayağıma giydirince o sivri görüntü tamamen ortadan kayboldu. Bakın topuk kısmında da öyle. Tam topuk bölümüne denk geldi. Bu sivri görüntü kayboldu. Burun kısmında da yine aynı şekilde. Bakın görüntü yok oldu. Patiğimiz böyle. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif, hoş, kolay da bir modeldi. Bulmaca patiğimiz. Tabanımız yine bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Dediğim gibi ben bu çiçeği öyle denemek için öylesine yapmıştım. Dilerseniz buraya böyle bildiğiniz herhangi bir çiçek motifi yapabilirsiniz. Dilerseniz de sade kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu patiğimi bu şekilde sade kullanacağım. Çiçek yapmayacağım. Birazdan bu çiçeği de arkadan keseceğim zaten. Patiğimiz böyleydi. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.